Evet, Stockholm yolculuğumuz başladı. Karin 39. gününde. Karin'e yurt dışında kimlik ve pasaport çıkartacağız. Sol yukarıda gördüğünüz ekranda duraklara kaç dakika kaldığını gösteriyor. Eğer kart kullanıyorsanız buradan kart basarak otobüs biletinizi alabiliyorsunuz. Otobüsler aynı Türkiye'deki gibi bebek arabası veya engelli olduğu zaman eğim vererek rahatça binmemizi sağlıyor. Telefonlarınızı ve cihazlarınızı şarj edebilmeniz için USB çıkışları var. Otobüsler genel olarak Volvo marka. Temizler, güzeller. Motor sesi duyamıyorsanız fark etmişsinizdir. Bizim oturduğumuz bölgedeki otobüslerin tamamı elektrikli. İsveç'in bu elektrikli otobüs araç kullanımı tutumuna bayılıyoruz. Elektrikli araçlara da teşvik var ayrıca. Binek araba almak isterseniz elektrikli aracınıza ayrıca teşvik var. Nästa, London station. Burada otobüsten tramvaya, tramvaydan trene aktarmalar yaparken hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Bebek arabaları çok iyi düşünülmüş. Karin de mutlu gibi Stockholm'a giderken. Ne diyorsun Karin? Bizim trenimiz mi Anna? Vay be. Bakın burası bebekle binilebilecek olan taraf. Sessiz olun, bebek var, bisiklet tarafı diyor. Artık yeni bir hatırlatma geldi. Yasak değil, cezası yok ama her saatte toplu taşıma araçlarında maske kullanılması istendi Göteborg'da. Böyle bir hatırlatma maili aldık. Yine kart sistemi, çöplerimiz. Ben genel olarak toplu taşıma araçlarının çok temiz ve düzgün olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarınız, şarj cihazlarınız için elektrik çıkışları var. Otobüsten trene bindik. Merkez istasyona geldik. Merkez istasyondan da şimdi tekrar trene binip nereye gideceğiz? Stockholm'a gideceğiz. Orada bir konsolosluğa gideceğiz. Karin için hem kimlik hem pasaport da alacağız. Söylediklerine göre aynı gün hepsi çıkartıyorlar. Yani umarım yarın halledeceğiz bütün işlerimiz. Göteborg Merkez İstasyon. Sol taraftan otobüslere binebiliyorsunuz istediğiniz yere gitmek için. Birazdan da trene bineceğimiz tarafı göstereceğiz. Bu kasalardan çok fazla yerde var. Büyük eşyalarınızı burada saklayabiliyorsunuz. İstediğiniz şehirleri gezip gelirken burada koruma imkanı oluyor. Bir miktar ücreti var. Küçük kutu 50 kronmuş. Büyük kutu 70 kronmuş. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Her zaman vurguluyorum. Kredi kartı İsveç'te hayat kurtarır arkadaşlar. Mesela Anna bir de bir tuvalet gösterelim mi kredi kartıyla girilebilen? Tuvalete girmek için kredi kartınız yoksa veya Swish uygulamanız yoksa tuvalete giremezsiniz. Ve ücret
10 kron kadar. Bu büyük bir problem bence. Kafelerde şifreli sistemler olabiliyor. Mesela pizzacıda şifre var. Şifre giriyorsun, tuvalete giriyorsun. Ama artık bu problem değil bence. Çünkü 2 sene önce kredi kartı geçmiyordu. Sadece Swish mıydı? Böyle bir sistemdi. O zaman yabancı birisi için tuvalete girmek mümkün değildi. O zaman bende Swish yoktu. Tabii ki. Çünkü Problem buradaki yaşıyordum. banka hesabı olmayınca Swish de olmuyor. Tuvalete giremiyoruz. Şimdi Stockholm trenindeyiz. Yolculuğumuz ne kadar sürecek anlat. 3 saat sürecek. Hızlı trendeyiz. Evet. Konsolosluktan beklentilerin ne? Doğum yardımı alacağız. O da 300 TL. Evet. 2 paket bebek bezi, 2 paket ıslak mendil alabiliriz bu parayla. Çok keyifli. Gerçekten. Çok seviyorum trenleri. Artık daha çok seviyorum. Evet. Görünüşe göre Karin yavaştan lavabo yolcusu. Bir bakalım trende nasıl bir hazırlık yapmışız. Malzemelerimizi buraya koyduk. Yatağımızı buraya koyduk. Arabayı katlayıp buraya koyuyorsunuz. Biraz zorunluluk gibi. Burası da lavabomuz. Karin, Stockholm treninde altın mı değişecek kızım? Daha 40'ın çıkmadı. Aman iyiydi. Altın da değişti. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, trenlerden korkmamak lazım. Bebekler çok rahat. Bebekli ailelerinde seyahat ettiğini görebiliyorsunuz. Hatta biz 2 kişiyiz, tek başına seyahat edenler var. Ne kızım? Ne kızım? Bak bakalım kameraya. Bakalım. Sanırım biraz acıkıyor mu? Olabilir yavaş yavaş. Tamam. Efendim? Stockholm'a geldik. Evet. Memnunum gibi çünkü bayağı hoşuma gitti. Hatta acaba bir anda Göteborg'dan Stockholm'a mı taşınsak diye düşündüm. Hatta şöyle, acaba ev almasak da bir karavan alsak, her yerde yaşasak mı diye düşünüyorum. Ne dersin? Büyük bir karavan alsak, bir tane de 4 çeker araba alsak ev yerine. Olmaz mı? Estella mı alıyoruz? Nasıl? Andrea, Estella mı alıyoruz? Anna, Estella çok pahalı. Ve çok fazla hareket ettirilmesi gereken bir karavan değil. Daha çok sabit durması gerekiyor. Ama diyorsan ki ev gibi olacak, sabit kalacak. O zaman tamam. Hadi bakalım. Avgångstid 12:21. Står på spår 4. SJ snabbtåg 20572 mot Gävle, Sundsvall, Umeå med avgångstid 12:21. Står på spår 4. Yine çocuklar için çok güzel bir oyun alanı. SJ snabb. Burası Stockholm Central Station. Evet Anna, buradan nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Burada biraz evsizler var gibi. Evet. Göteborg'da fazla görmedim böyle bir durum. Evet, bence bu konuda Göteborg daha iyi. Şimdi sol tarafa.
Arkadaşlar size hemen gözüme çarpan kötü bir şeyi söylemem gerekiyor. Stockholm'de çok fazla evsiz olabilir mi acaba? Çünkü merkez istasyonda hemen evsizler gördük. Birkaç tane. Göteborg'da ki merkez istasyonda böyle bir şey yoktu. Ne dedin Anna? Burada da evsizler. Vardı mı? Burası neresi Anna? Öyle mi? Otobüs terminali. Ama bu kadar sessiz konuşursan seni kimse duyamaz. Otobüs terminali burası diyorum. Güzel. Evet, sanırım düşüncemiz doğru. Bir evsize daha rastladık. Buranın daha önce görüntülerini görmüştüm. İnanılmaz kalabalıktı. Şimdi bomboş gözüküyor. Arkadaşlar her ülkenin kötü yanları, kötü yerleri var. Mesela şuralardan geçiyorsunuz ya, böyle dip köşe yerler. Geçerken çok affedersiniz ama sidik kokusu hissediyorsunuz. Evsizlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Çok zor. Hele böyle soğuk bir ülkede evsiz olmak gerçekten çok zor. Anna, benim sürekli aldığım kokuyu sen de alıyor musun? Alıyorum. Vay arkadaş. Çok rezil. Trenle gelirken Stockholm hakkında çok güzel görüntüler görüp güzel şeyler düşündük. Ama bu sokaktaki çiş kokusu, evsizler falan biraz canımızı sıktı açıkçası, değil mi? Evet. Göteborg'da mı kalsaydık dedik. Benim Göteborg daha hoşuma gidiyor bu arada. Öyle mi? Evet. Neden? Daha konforlu sanki gözüküyor yaşamak için. Hadi bakalım o zaman. Evet, nerede otelimiz? Yine atık ayrıştırma. Anla, bu otele ne kadar ödüyoruz? 2000 yanlış hatırlamıyorsam. Kaç gece için? 3 gece için. Kahvaltı dahil mi? Peki normalde ne kadardı sendika indirimin olmasaydı? 2500 ya da 2700. Olabilir diyorsun. Güzel. Burada check-in mi yapacağız? Evet ama 1 dakikamız var. 1 dakika sonra mı check-in yapabiliyoruz? Aslında Her şey bu kadar da kurallı olunca insanın da bir canı sıkın yani. Arkadaşlar, İsveç'te depolu olan sular hariç, örneğin trendekiler, her yerden su içebilirsiniz. Çeşmeler su içmek için uygun. Bilginiz olsun.
Bakın girişte elektrikli scooterlar var. Burası da bir pub. İçeride bir şeyler içiyorlar. Scooter'la gelmişler kiralayıp. Oh, yarasına afiyet olsun. Ben sevdim yani bu düzeni. İlk gün geldik. Hava çok kapalıydı. Binalar çok büyük. Bulutlu hava. Yorgunuz biraz, tren yolculuğu, bebek falan. Hiç beğenmedim yani şehri. Ve Göteborg'un çok daha sakin olduğunu, insanların çok daha rahat yaşadıklarını falan düşünmeye başladım. İkinci gün hava güneşliydi. Bir anda böyle biraz da dinlendik. Bir anda böyle düşüncelerim değişmeye başladı. Üçüncü gün hava yine güneşti. Böyle kapalı, yağmurlu falan bir hava yok. Şu anda çok daha iyi hissediyorum. Biraz da alıştık. Bir iki restoran, kafe vesaire mekanları öğrendik falan. Yedik içtik. İyice buralı oldum gibi. Gerçekten büyük, kozmopolitan bir şehire benziyor. Bir de kış mevsimi ve korona süreci var. Demek ki yaz olsa, korona olmasa buralar acayip güzel olacak. Gördüğünüz gibi Seviş kodu var. Okutup parayı oradan aktarabiliyorsunuz. Benimki geyik eti.
mantar ve çeşitli soslarla bezenmiş. Çok güzel pişmiş. Muhteşem bir ılıklığı var. İsveçliler Geyikbayı'na da tırmanmaya geliyor. Demek ki burada önce antrenman yapıyorlar. Karin'in pasaport başvurusunu, kimlik başvurusunu ve doğum tescilini Stockholm konsolosluğundan yaptırdık. Artık Göteborg'a dönme zamanı geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.